Gecenin sessizliğinde uzaklarda dönen dev kanatların uğultusunu duyabilir misiniz? Bu ses, modern çağın en büyüleyici mühendislik harikalarından birinin sesi. Rüzgar türbinleri, insanlığın doğanın gücünü elektriğe dönüştürme hayalinin somut hali. Bu gece sizlerle birlikte rüzgarın binlerce yıllık hikayesini ve modern teknolojinin bu kadim güçle nasıl dans ettiğini keşfedeceğiz. Rüzgar enerjisinin kullanımı aslında sandığımızdan çok daha eskiye dayanıyor. Milattan önce 5000 yıllarında eski Mısırlılar Nil Nehri'nde yelkenli tekneler kullanıyordu. Bu basit ama dahiyane fikir, rüzgarın gücünden faydalanmanın ilk adımlarıydı. Daha sonra milattan önce 200'lü yıllarda Persler tahıl öğütmek için ilkel yel değirmenlerini kullanmaya başladı. Düşünün ki o dönemde insanlar sadece kas güçleri ve hayvanların yardımıyla yapabilecekleri işleri görünmez bir güce emanet ediyorlardı. Avrupa'da yel değirmenlerinin altın çağı 12. yüzyılda başladı. Özellikle Hollanda'da denizden kazanılan arazileri kurutmak için kullanılan yel değirmenleri ülkenin simgesi haline geldi. Bu değirmenler sadece su pompalamıyor, aynı zamanda tahıl öğütüyor, kereste kesiyor ve yağ üretiyordu. Sanki rüzgar, insanlığın sessiz ortağı olmuştu. Modern rüzgar türbinlerinin atası sayılabilecek ilk elektrik üreten rüzgar makinesi, 1887 yılında İskoçyalı akademisyen James Blyth tarafından geliştirildi. Blyth'in türbini, evinin pillerini şarj etmek için kullanılıyordu ve komşuları bu şeytani icadından korksalar da o yılmadan çalışmalarına devam etti. Aynı dönemde okyanusun diğer tarafında Amerikalı mucit Charles Brush 12 kilowatt gücünde dev bir rüzgar türbini inşa etti. Bu makine 144 adet ahşap kanat kullanıyordu ve bugünkü standartlara göre oldukça ilkel görünse de zamanının bir mühendislik harikasıydı. Peki ama rüzgar türbinleri nasıl çalışır? Bu sorunun cevabı aslında çok basit bir fizik prensibiyle başlıyor. Rüzgar, güneşin dünyayı eşit olmayan bir şekilde ısıtması sonucu oluşur. Sıcak hava yükselir, soğuk hava onun yerini alır ve bu hareket rüzgarı yaratır. İşte bu noktada yüzyıllar önce yaşamış olan Daniel Bernoulli'nin keşfettiği prensip devreye giriyor. Bernoulli prensibi, hareket eden bir akışkanın hızı arttıkça basıncının azaldığını söyler. Rüzgar türbini kanatları, uçak kanatlarına benzer bir profile sahiptir. Kanatın üst yüzeyi, alt yüzeyden daha kavislidir. Rüzgar kanat üzerinden geçerken üst yüzeyde daha hızlı hareket eder ve bu da basınç farkı yaratır. Bu basınç farkı kanadı döndüren kaldırma kuvvetini oluşturur. Sanki görünmez bir el, dev kanatları nazikçe itiyor gibi, rüzgar türbinlerinin verimliliğini açıklayan en önemli teorilerden biri, Alman fizikçi Albert Betz tarafından 1919 yılında ortaya atılan Betz limitidir. Betz, matematiksel olarak kanıtladı ki, ideal koşullarda bile bir rüzgar türbini, rüzgardaki enerjinin en fazla %59,3'ünü elektriğe dönüştürebilir. Bu sınır Betz limiti olarak bilinir ve fizik kanunlarının koyduğu doğal bir sınırdır. Modern türbinler bu teorik limite oldukça yaklaşmıştır. %45 ile 50 arasında verimlilikle çalışabilmektedirler. Rüzgar enerjisinin gücü, rüzgar hızının küpüyle orantılıdır. Yani rüzgar hızı 2 katına çıktığında elde edilebilecek enerji 8 kat artar. Bu matematiksel ilişki, neden rüzgar türbinlerinin yerleşiminin bu kadar kritik olduğunu açıklıyor. Sadece birkaç metre bölü saniye hız farkı, üretilen enerji miktarında devasa farklılıklar yaratabilir. Şimdi gözlerinizi kapatın ve modern bir rüzgar türbinini hayal edin. 150 metre yüksekliğinde 3 kanatlı dev bir yapı. Her bir kanadı 60 metre uzunluğunda, toplam ağırlığı yüzlerce ton. Bu devasa yapının her bir parçası mükemmel bir uyum içinde çalışır.
En üstte rotor göbeği bulunur. Bu göbek kanatları taşır ve döndürme hareketini şafta iletir. Kanatlar genellikle cam elyaf veya karbon fiber kompozit malzemelerden üretilir. Bu malzemeler hem hafif hem de inanılmaz derecede dayanıklıdır. Bir kanadın içine girseniz, uçak kanadına benzer bir yapı görürsünüz. Ana kiriş etrafında organize edilmiş kaburgalar ve destekler. Kanatların hemen arkasında nasel adı verilen makine dairesi bulunur. Nasel, küçük bir ev büyüklüğündedir ve içinde türbinin kalbi atar. Ana şaft, kanatların dönüş hareketini dişli kutusuna iletir. Dişli kutusu, saniyede 15 ile 20 devir arasında dönen kanat hareketini jeneratörün ihtiyaç duyduğu 1500 ile 1800 devir bölü dakika hızına yükseltir. Bu dişli kutuları mühendislik harikasıdır. Yüksek torkları ve değişken yükleri yıllarca sorunsuz bir şekilde iletmeleri gerekir. Jeneratör, manyetik alan içinde dönen bobinler sayesinde elektrik üretir. Modern türbinlerde genellikle senkron veya asenkron jeneratörler kullanılır. Üretilen elektrik önce türbin içindeki transformatörden geçer, sonra kule içindeki kablolarla aşağı iner. Kulenin kendisi de bir mühendislik başarısıdır. Çelik veya betondan yapılan bu kuleler, muazzam rüzgar yüklerine ve titreşimlere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Türbinin beyni sayılabilecek kontrol sistemi, yüzlerce sensörden gelen veriyi saniyede binlerce kez işler. Rüzgar hızı, rüzgar yönü, kanat açısı, jeneratör sıcaklığı, titreşim seviyeleri. Tüm bu veriler sürekli izlenir ve analiz edilir. Sistem, türbini her zaman optimum koşullarda çalıştırmak için kararlar alır. Rüzgar çok hafifse türbin durur, çok şiddetli ise güvenlik için kapatılır. Rüzgar türbini kanatlarının tasarımı, modern aerodinamiğin en karmaşık uygulamalarından biridir. Her kanat, kökten uca doğru değişen bir profile sahiptir. Kökte daha kalın ve geniş olan profil, uca doğru incelerek daralır. Bu değişken geometri, kanadın her noktasında optimum performansı sağlamak için özenle hesaplanmıştır. Kanat profillerinin tasarımında Ulusal Havacılık Danışma Komitesi tarafından geliştirilen profiller sıklıkla kullanılır. Bu profiller, 10 binlerce saat rüzgar tüneli testleri ve bilgisayar simülasyonları sonucunda optimize edilmiştir. Her bir milimetrelik değişiklik, türbinin toplam verimliliğini etkileyebilir. Kanatların malzemesi de ayrı bir mühendislik mucizesidir. Cam elyaf veya karbon fiber kompozitler katmanlar halinde döşenir ve reçine ile sertleştirilir. Bu işlem vakum infüzyon yöntemiyle yapılır. Dev kalıplar içinde onlarca katman malzeme özenle yerleştirilir. Sonra vakum uygulanır ve reçine liflerin arasına nüfuz eder. Sertleşme işlemi bazen günlerce sürebilir. Ortaya çıkan kanat çelikten daha güçlü ama çok daha hafiftir. Modern kanatlar aktif kontrol sistemlerine de sahiptir. Pitch kontrol adı verilen sistem kanatların açısını değiştirebilir. Rüzgar hızı değiştikçe kanatlar optimum açıya ayarlanır. Bu sistem o kadar hassastır ki her bir kanat bağımsız olarak kontrol edilebilir. Fırtınalı havalarda kanatlar rüzgarla hizalanarak türbini korur. Bayrak pozisyonu denilen bu durum, türbinin aşırı yüklenmesini engeller. Kanatların üzerinde buz algılama sistemleri bulunur. Kış aylarında kanatlar üzerinde biriken buz, hem aerodinamik performansı düşürür hem de dengesizlik yaratır. Gelişmiş türbinlerde kanat ısıtma sistemleri veya buz önleyici kaplamalar kullanılır. Bazı sistemler ultrasonik titreşimlerle buzu kırar. Bu teknolojiler kutup bölgelerinde veya yüksek rakımlı yerlerde kurulan türbinler için hayati önem taşır. Bir rüzgar çiftliği kurmak dev bir satranç oyunu gibidir. Her türbinin yerleşimi diğerlerini etkiler. Türbinler birbirine çok yakın yerleştirilirse türbülans nedeniyle verim düşer. Çok uzak yerleştirilirse
arazi maliyetleri artar ve elektrik iletim hatları uzar. Optimum yerleşim için meteoroloji, topografya, kuş göç yolları, yerleşim alanları ve daha onlarca faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Rüzgar ölçümleri en az 1 yıl boyunca yapılır. Meteoroloji direkleri kurulur ve farklı yüksekliklerde anemometreler yerleştirilir. Rüzgar hızı, yönü, türbülans yoğunluğu, sıcaklık ve basınç sürekli kaydedilir. Bu veriler, Weibull dağılımı gibi istatistiksel modellerle analiz edilir. Yıllık enerji üretimi tahminleri yapılır ve ekonomik fizibilite hesaplanır. Modern rüzgar çiftliklerinde türbinler arası mesafe çok önemlidir. Genellikle hakim rüzgar yönünde türbin rotor çapının 5 ile 9 katı, yana doğru ise 3 ile 5 katı mesafe bırakılır. Bu mesafeler, wake etkisi denilen türbülansı minimize etmek içindir. Bir türbinin arkasında oluşan türbülanslı hava, arkadaki türbinin verimini %20 ile 40 oranında düşürebilir. Bilgisayar simülasyonları, rüzgar çiftliği tasarımında kritik rol oynar. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımları, milyonlarca veri noktasını işleyerek en verimli yerleşimi bulur. Bu simülasyonlar o kadar detaylıdır ki, her bir ağacın, tepenin, vadinin etkisi hesaplanabilir. Hatta 20 yıl sonraki iklim değişikliği projeksiyonları bile göz önünde bulundurulur. Çevresel etki değerlendirmesi, rüzgar çiftliği kurulumunun en hassas aşamalarından biridir. Kuş ve yarasa popülasyonları üzerindeki etkiler detaylıca incelenir. Radar sistemleri ve kamera ağları kurularak kuş hareketleri izlenir. Göç dönemlerinde türbinler geçici olarak durdurulabilir. Ses kirliliği ölçümleri yapılır ve yerleşim alanlarına minimum rahatsızlık verecek şekilde planlama yapılır. Okyanusların engin maviliğinde yükselen beyaz kuleler, denizüstü rüzgar türbinleri, yenilenebilir enerji sektörünün yeni cephesidir. Denizde rüzgar daha güçlü ve daha istikrarlıdır. Kara engellerinden uzak olan bu türbinler, karadaki emsallerinden %50 daha fazla enerji üretebilir. Denizüstü türbinlerin temelleri deniz derinliğine göre değişir. 30 metreye kadar olan sığ sularda monopile adı verilen dev çelik kazıklar kullanılır. Bu kazıklar deniz tabanına onlarca metre derinliğe çakılır. Daha derin sularda jacket tipi kafes yapılar veya gravity base denilen ağırlık temelleri kullanılır. Gravity base temeller 10.000 ton betondan oluşabilir ve kendi ağırlıklarıyla deniz tabanında dururlar. Yüzen rüzgar türbinleri, deniz üstü rüzgar enerjisinin geleceğidir. 200 metre ve daha derin sularda sabit temeller ekonomik olmaktan çıkar. Yüzen platformlar, petrol sektöründen uyarlanan teknolojilerle geliştirilmiştir. Spar boy, yarı dalgıç platform ve gerilim bacaklı platform gibi farklı tasarımlar test edilmektedir. Bu platformlar, dev zincirler ve çapalarla deniz tabanına bağlanır. Dalgalar ve rüzgar ne kadar şiddetli olursa olsun, türbin dikey konumunu korur. Denizüstü türbinlerin kurulumu, lojistik bir başyapıttır. Özel kurulum gemileri, jack-up vessel adı verilen platformlarla donatılmıştır. Bu gemiler, deniz tabanına ayaklar indirerek kendilerini su seviyesinin üzerine kaldırabilir. Böylece dalgalardan etkilenmeden hassas kurulum işlemleri yapılabilir. Bir türbinin kurulumu, hava koşullarına bağlı olarak birkaç gün sürebilir. Denizaltı kabloları üretilen elektriği karaya taşır. Bu kablolar özel koruma katmanlarıyla kaplıdır ve deniz tabanına gömülür. Balık ağlarından, gemi çapalarından ve deniz canlılarından korunmaları gerekir. Bazı projelerde yüzlerce kilometre uzunluğunda kablolar döşenir. Elektrik önce denizüstü trafo merkezlerinde toplanır, sonra yüksek gerilim hatlarıyla karaya iletilir. Rüzgar enerjisinin en büyük zorluğu kesintili olmasıdır. Rüzgar her zaman esmez ve talep ile üretim her zaman örtüşmez. Bu nedenle enerji depolama sistemleri,
rüzgar enerjisinin geleceği için kritik öneme sahiptir. Modern batarya teknolojileri, lityum-iyon bataryalar başta olmak üzere giderek daha verimli ve ekonomik hale geliyor. Pompalı hidroelektrik depolama, büyük ölçekli enerji depolamanın en olgun teknolojisidir. Fazla enerji olduğunda su aşağı havuzdan yukarı havuza pompalanır. Enerji ihtiyacı olduğunda su tekrar aşağı bırakılarak türbinlerden geçirilir ve elektrik üretilir. Bu sistemler %80 verimliliğe ulaşabilir ve 50 yıl boyunca çalışabilir. Sıkıştırılmış hava enerji depolama sistemi başka bir umut verici teknolojidir. Fazla elektrik, dev kompresörlerle havayı sıkıştırmak için kullanılır. Sıkıştırılmış hava, yeraltı mağaralarında veya tuz domlarında depolanır. İhtiyaç olduğunda hava serbest bırakılır ve türbinleri çevirerek elektrik üretir. Almanya'da ve Amerika'da ticari ölçekte tesisler işletilmektedir. Hidrojen ekonomisi, rüzgar enerjisinin geleceğinde önemli rol oynayabilir. Elektroliz yöntemiyle fazla elektrik kullanılarak sudan hidrojen üretilir. Hidrojen depolanabilir, taşınabilir ve yakıt hücrelerinde tekrar elektriğe dönüştürülebilir. Yeşil hidrojen adı verilen bu yakıt, ağır sanayi ve ulaşım sektörü için temiz bir alternatif sunuyor. Akıllı şebekeler, rüzgar enerjisinin entegrasyonu için gereklidir. Bu şebekeler, üretim ve tüketimi gerçek zamanlı olarak dengeler. Talep yönetimi sistemleri, elektrikli araç şarj istasyonları gibi esnek yükleri rüzgar üretimine göre ayarlayabilir. Makine öğrenmesi algoritmaları hava tahminlerine bakarak üretimi önceden kestirir ve şebekeyi buna göre hazırlar. Rüzgar enerjisi yatırımları son yıllarda dramatik bir şekilde arttı. Dünya genelinde yıllık yatırımlar 100 milyar doları aşıyor. Teknolojinin olgunlaşması ve ölçek ekonomisi sayesinde elektrik üretim maliyetleri sürekli düşüyor. Birçok bölgede rüzgar enerjisi artık kömür ve doğal gazdan daha ucuz. Seviyelendirilmiş enerji maliyeti, farklı enerji kaynaklarını karşılaştırmak için kullanılan bir metriktir. Bu hesaplama, yatırım maliyeti, işletme giderleri, yakıt maliyeti ve tesisin ömrü boyunca üreteceği toplam enerjiyi göz önünde bulundurur. Modern kara rüzgar türbinleri için bu maliyet, megawatt, saat başına 20 ile 40 dolar arasında değişiyor. Bu rakam 10 yıl önce 100 doların üzerindeydi. Kapasite faktörü bir türbinin teorik maksimum üretiminin yüzde kaçını gerçekleştirdiğini gösterir. Modern türbinler, iyi rüzgar sahalarında %40 ile 50 kapasite faktörüne ulaşabilir. Denizüstü türbinlerde bu oran %60'a kadar çıkabilir. Karşılaştırmak gerekirse, güneş enerjisi sistemlerinin kapasite faktörü genelde %15 ile 25 arasındadır. Yeşil sertifikalar ve karbon kredileri, rüzgar enerjisi yatırımlarının ekonomisini iyileştiriyor. Birçok ülkede yenilenebilir enerji üreticileri, ürettikleri her megawatt saat için yeşil sertifika kazanıyor. Bu sertifikalar, karbon ayak izini azaltmak isteyen şirketlere satılabiliyor. Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi gibi karbon fiyatlandırma mekanizmaları, fosil yakıtlara karşı rüzgar enerjisinin rekabetçiliğini artırıyor. Güç, satın alma anlaşmaları, rüzgar enerjisi projelerinin finansmanında kritik rol oynar. Bu uzun vadeli anlaşmalar, üreticiye sabit gelir garantisi verirken, alıcıya da öngörülebilir enerji maliyeti sağlar. Teknoloji şirketleri, veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak için bu tür anlaşmalar yapıyor. Google, Microsoft, Amazon gibi devler gigawattlarca rüzgar enerjisi satın alıyor. Rüzgar enerjisinin çevresel ayak izi fosil yakıtlara göre çok daha küçüktür. Bir rüzgar türbini, üretimi ve kurulumu sırasında harcanan enerjiyi sadece 3 ile 6 ay içinde geri üretir. 25 yıllık ömrü boyunca harcadığının 20'den fazlasını üretir.
Bu enerji geri ödeme süresi güneş panellerinden bile daha iyidir. Yaşam döngüsü analizi, bir türbinin hammadde çıkarımından geri dönüşümüne kadar tüm çevresel etkilerini değerlendirir. Modern bir rüzgar türbini, kilowatt saat başına sadece 10 ile 15 gram karbondioksit eşdeğeri sera gazı salar. Kömür santralleri için bu rakam 1000 gramın üzerindedir. Doğal gaz santralleri bile 400 ile 500 gram arasında emisyon yapar. Geri dönüşüm rüzgar türbinleri için giderek önem kazanıyor. Çelik kule ve bakır kablolar kolayca geri dönüştürülebilir. Nadir toprak elementleri içeren mıknatıslar özel işlemlerle geri kazanılabilir. En büyük zorluk kompozit kanatların geri dönüşümüdür. Yeni teknolojiler bu kanatları çimento üretiminde veya kimyasal geri dönüşümde kullanmayı mümkün kılıyor. Kuş ve yarasa ölümleri rüzgar enerjisinin en çok tartışılan çevresel etkisidir. Ancak araştırmalar bu etkinin abartıldığını gösteriyor. Pencereli binalar, kediler ve araçlar rüzgar türbinlerinden çok daha fazla kuş ölümüne neden oluyor. Modern türbinler, kuş dostu tasarımlar ve akıllı sistemlerle bu etkiyi minimize ediyor. Radar ve kamera sistemleri büyük kuş sürülerini algılayınca türbinleri geçici olarak durdurabiliyor. Ses kirliliği, özellikle yerleşim alanlarına yakın türbinler için bir endişe kaynağıdır. Modern türbinler, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde eskisinden çok daha sessiz. Kanat ucu hızını sınırlayan kontrol sistemleri gürültüyü azaltıyor. Dişli kutusu ve jeneratör gürültüsü, titreşim sönümleyiciler ve ses yalıtımı ile kontrol ediliyor. 500 metre mesafede bir türbinin sesi kırsal alan arka plan gürültüsüyle karışır. Rüzgar enerjisi teknolojisi sürekli gelişiyor. Dikey eksenli türbinler, geleneksel yatay eksenli türbinlere alternatif olarak araştırılıyor. Darius ve Savonius türbinleri gibi tasarımlar her yönden esen rüzgarı yakalayabiliyor. Şehir ortamlarında ve düşük rüzgar hızlarında avantajlı olabiliyorlar. Ancak verimlilikleri henüz yatay eksenli türbinlerin seviyesine ulaşamadı. Hava yatakları ve manyetik yataklar, mekanik sürtünmeyi neredeyse sıfıra indiriyor. Bu teknolojiler, türbinlerin daha düşük rüzgar hızlarında başlamasını ve daha az bakım gerektirmesini sağlıyor. Süper iletken jeneratörler, bakır bobinler yerine süper iletken malzemeler kullanarak verimliliği artırıyor ve ağırlığı azaltıyor. Bu jeneratörler henüz araştırma aşamasında ama gelecek vaat ediyor. Uçurtma türbinleri veya havada yükselen rüzgar enerjisi sistemleri, geleneksel kulelere ihtiyaç duymadan yüksek irtifadaki güçlü rüzgarları yakalıyor. Bu sistemler uçurtma veya kanat benzeri yapıları kullanarak 500 ile 1000 metre yükseklikte çalışıyor. Bazı tasarımlar uçurtmanın çekme kuvvetini kullanarak yerdeki jeneratörü çeviriyor. Diğerleri uçan türbinler kullanarak havada elektrik üretiyor. Yapay zeka ve makine öğrenmesi türbin performansını optimize ediyor. Algoritmalar binlerce sensörden gelen veriyi analiz ederek arıza tahminleri yapıyor. Tahmine dayalı bakım, beklenmedik duruşları %90 oranında azaltabiliyor. Yapay zeka ayrıca rüzgar tahminlerini iyileştirerek şebeke operatörlerinin daha iyi planlama yapmasını sağlıyor. 3 boyutlu baskı teknolojisi türbin parçalarının üretiminde devrim yaratıyor. Özellikle beton kuleler yerinde 3 boyutlu baskıyla inşa edilebiliyor. Bu, nakliye maliyetlerini azaltıyor ve daha yüksek kulelerin inşasını mümkün kılıyor. Kompozit kanatlar için de yeni üretim yöntemleri geliştiriliyor. Termoplastik kompozitler geri dönüşümü kolaylaştırıyor ve üretim süresini kısaltıyor. Küresel rüzgar enerjisi kapasitesi her yıl rekorlar kırıyor. 2024 yılı sonu itibariyle dünya genelinde kurulu güç 900 gigawattı aştı. Bu rakam yaklaşık 300 nükleer reaktörün gücüne eşdeğer. Çin,
tek başına dünya kapasitesinin 1/3'ünden fazlasına sahip. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Hindistan ve İspanya onu takip ediyor. Ancak asıl ilginç olan, gelişmekte olan ülkelerin bu yarışa katılma hızı. Vietnam, Brezilya, Güney Afrika gibi ülkeler rüzgar enerjisine agresif yatırımlar yapıyor. Danimarka, rüzgar enerjisi konusunda gerçek bir başarı hikayesi yazıyor. Ülkenin elektrik ihtiyacının %80'den fazlası rüzgardan karşılanıyor. Bazı günlerde üretim talebi aşıyor ve fazla elektrik komşu ülkelere satılıyor. Danimarka'nın hedefi 2030 yılında tamamen yenilenebilir enerjiye geçmek. Bu başarının arkasında uzun vadeli politika kararlılığı ve güçlü bir rüzgar enerjisi endüstrisi yatıyor. Çin'in rüzgar enerjisi devrimi dünyanın geri kalanını şaşırtıyor. Her yıl Çin tek başına dünyanın geri kalanının kurduğu kadar yeni kapasite ekliyor. Gansu eyaletindeki Jiuquan Rüzgar Enerjisi Üssü, 20 gigawatt kapasiteyle dünyanın en büyük rüzgar çiftliği. Bu dev tesis 10 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Çin ayrıca Gobi Çölü'nde güneş ve rüzgar enerjisini birleştiren hibrit projeler geliştiriyor. Kuzey Denizi, Avrupa'nın rüzgar enerjisi merkezi haline geliyor. İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka ve Belçika, Kuzey Denizi'ni dev bir enerji havuzuna dönüştürmeyi planlıyor. Enerji Adası projesi, yapay adalar inşa ederek deniz üstü türbinlerden gelen elektriği toplayıp dağıtmayı hedefliyor. Bu adalar, hidrojen üretim tesisleri ve enerji depolama sistemleriyle donatılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas eyaleti rüzgar enerjisi lideri. Tek başına Teksas, birçok ülkeden daha fazla rüzgar enerjisi üretiyor. Geniş araziler, güçlü rüzgarlar ve destekleyici politikalar bu başarının anahtarı. Ancak şebeke altyapısının yetersizliği bazen üretilen enerjinin kullanılamamasına neden oluyor. Bu durum, curtailment denilen kesintilere yol açıyor ve yatırımcılar için mali kayıp anlamına geliyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın projeksiyonlarına göre 2050 yılında rüzgar enerjisi küresel elektrik üretiminin 1/3'ünü karşılayabilir. Bu hedef için yıllık kurulum kapasitesinin 3 katına çıkması gerekiyor. Teknolojik gelişmeler ve maliyet düşüşleri bu hedefi erişilebilir kılıyor. Ancak politika desteği ve şebeke altyapısı yatırımları kritik öneme sahip. İklim değişikliğiyle mücadelede rüzgar enerjisi merkezi rol oynuyor. Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir enerji kapasitesinin hızla artması gerekiyor. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisiyle birlikte bu dönüşümün lokomotifi. Her yeni türbin, atmosfere salınan milyonlarca ton karbondioksiti engelliyor. Bir 3 megawattlık türbin, yıllık olarak 4.000 ton karbondioksit emisyonunu önlüyor. Bu, 1000 arabanın trafikten çekilmesine eşdeğer. Repowering, yani eski türbinlerin yenileriyle değiştirilmesi giderek önem kazanıyor. 20 yaşını dolduran türbinler, modern ve daha güçlü modellerle değiştiriliyor. Yeni türbinler, aynı alanda 2-3 kat daha fazla enerji üretebiliyor. Almanya'da repowering projeleri hız kazandı. Eski 1000 kilowattlık türbinler sökülerek yerlerine 5 megawattlık modern türbinler kuruluyor. Hibrit sistemler enerjinin geleceğini şekillendiriyor. Rüzgar ve güneş enerjisinin birlikte kullanıldığı projeler artıyor. Gündüz güneş, gece rüzgar enerji üretiyor. Batarya depolama sistemleri eklendiğinde 24 saat kesintisiz enerji sağlanabiliyor. Avustralya'daki Kennedy Enerji Parkı bu hibrit sistemlerin başarılı bir örneği. 15 megawatt rüzgar, 15 megawatt güneş ve 2 megawatt saat batarya kapasitesiyle uzak bölgelere güvenilir elektrik sağlıyor. Yeşil hidrojen üretimi, rüzgar enerjisinin yeni cephesi. Fazla elektrikle su elektroliz edilerek hidrojen üretiliyor. Bu hidrojen ağır sanayide, havacılıkta ve deniz taşımacılığında fosil yakıtların yerini alabiliyor.
Hollanda'nın Rotterdam limanı, Avrupa'nın yeşil hidrojen merkezi olmayı hedefliyor. Kuzey Denizi'ndeki rüzgar çiftliklerinden gelen elektrikle yılda 1 milyon ton yeşil hidrojen üretmeyi planlıyor. Rüzgar enerjisi projelerinin başarısı sadece teknik ve ekonomik faktörlere bağlı değil. Yerel halkın desteği ve toplumsal kabul, projelerin hayata geçmesi için kritik. Not in my backyard sendromu, yani benim arka bahçemde olmaz tutumu, birçok projenin önünde engel oluşturuyor. İnsanlar rüzgar enerjisini destekliyor ama türbinlerin kendi yaşam alanlarına yakın olmasını istemiyor. Katılımcı planlama süreçleri toplumsal kabulü artırıyor. Yerel halk, projelerin erken aşamalarında bilgilendiriliyor ve görüşleri alınıyor. Bazı ülkelerde yerel topluluklara türbin sahipliği fırsatı veriliyor. Danimarka'da rüzgar çiftliklerinin %20'sinin yerel kooperatiflere ayrılması zorunlu. Bu model hem ekonomik fayda sağlıyor hem de sahiplenme duygusunu artırıyor. Görsel etki en çok tartışılan konulardan biri. Bazıları türbinleri modern zamanların heykellerine benzetiyor, diğerleri manzarayı bozan göz kirliliği olarak görüyor. Peyzaj mimarları ve sanatçılar türbin yerleşimlerini estetik açıdan optimize etmeye çalışıyor. Gece aydınlatması, renk seçimi ve yerleşim düzeni gibi faktörler görsel etkiyi azaltmak için dikkatle planlanıyor. İstihdam yaratma potansiyeli, rüzgar enerjisinin önemli bir sosyal faydası. Dünya genelinde milyonlarca kişi rüzgar enerjisi sektöründe çalışıyor. Üretim, kurulum, işletme ve bakım aşamalarında yeni iş olanakları yaratılıyor. Kırsal bölgelerde ekonomik canlanma sağlanıyor. Çiftçiler arazilerini türbinler için kiralayarak ek gelir elde ediyor. Bir türbin, çiftçiye yılda 10.000 ile 20.000 dolar arasında kira geliri sağlayabiliyor. Eğitim ve araştırma faaliyetleri, rüzgar enerjisi sektörünün gelişimi için hayati önem taşıyor. Üniversitelerde rüzgar enerjisi mühendisliği programları açılıyor. Araştırma merkezleri yeni teknolojiler geliştiriyor. Test sahaları, prototiplerin gerçek koşullarda denenmesini sağlıyor. Danimarka Teknik Üniversitesi'nin Risø kampüsü, dünya çapında rüzgar enerjisi araştırmalarının merkezi konumunda. Rüzgar türbinlerinin kesintisiz çalışması için düzenli bakım şart. Modern bir türbin, yılda ortalama 2 kez planlı bakıma alınır. Bu bakımlar sırasında yağ değişimi, volt sıkma kontrolü, elektrik sistemi testleri yapılır. Her bakım 2 ile 3 gün sürer ve özel eğitimli teknisyenler tarafından gerçekleştirilir. 100 metre yükseklikte çalışmak cesaret ve beceri gerektiriyor. Teknisyenler özel güvenlik ekipmanlarıyla donatılmış olarak merdiven veya asansörle nasele çıkıyor. Durum izleme sistemleri türbinlerin sağlığını 24 saat takip ediyor. Titreşim sensörleri rulmanların ve dişli kutusunun durumunu izliyor. Anormal titreşimler arızanın habercisi olabiliyor. Yağ analizi, metal parçacıkları tespit ederek aşınmayı erken aşamada yakalıyor. Termal kameralar, elektrik bağlantılarındaki aşırı ısınmaları tespit ediyor. Tüm bu veriler merkezi kontrol odasında toplanıyor ve uzmanlar tarafından analiz ediliyor. Kanat muayenesi, özel dikkat gerektiren bir süreç. Drone teknolojisi bu süreci devrim niteliğinde değiştirdi. Yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılmış dronlar kanatları santim santim tarıyor. Yapay zeka algoritmaları çatlakları, delaminasyonu ve erozyonu otomatik olarak tespit ediyor. Eskiden ip erişim teknisyenleri tarafından günlerce süren muayeneler artık saatler içinde tamamlanabiliyor. Yıldırım koruması, türbin güvenliğinin kritik bir parçası. Türbinler yükseklikleri nedeniyle yıldırım çarpmasına açık. Yılda ortalama 3 ile 10 kez yıldırım çarpması yaşanıyor. Kanatların içine yerleştirilen iletkenler, yıldırım akımını güvenli bir şekilde toprağa iletiyor. Yıldırım algılama sistemleri çarpmaları kaydediyor ve hasarları değerlendiriyor. Bazı durumlarda yıldırım çarpması kanat onarımı gerektirebiliyor.
Uzaktan müdahale teknolojileri gelişiyor. Birçok arıza sahaya gitmeden çözülebiliyor. Yazılım güncellemeleri, parametre ayarları, sistem resetlemeleri uzaktan yapılabiliyor. Bu, özellikle denizüstü türbinler için büyük avantaj sağlıyor. Helikopter veya gemiyle ulaşım hem pahalı hem de hava koşullarına bağlı. Uzaktan müdahale maliyetleri düşürüyor ve müdahale süresini kısaltıyor. Rüzgar türbinleri doğanın en sert koşullarına dayanacak şekilde tasarlanıyor. Kategori 3 kasırgalara, -40 derece soğuğa, 50 derece sıcağa dayanabiliyorlar. Ancak ekstrem hava olayları her zaman zorluk yaratıyor. İklim değişikliği bu zorlukları daha da artırıyor. Daha şiddetli fırtınalar, daha sık buzlanma, daha yoğun yıldırım aktivitesi türbinleri test ediyor. Kasırga bölgelerinde özel tasarımlar kullanılıyor. Güçlendirilmiş kuleler, daha sağlam temeller, hızlı kanat katlama sistemleri, Karayipler'de ve Güneydoğu Asya'da kurulan türbinler, saniyede 70 metre rüzgar hızına dayanacak şekilde tasarlanıyor. Kasırga yaklaşırken türbinler önceden kapatılıyor ve kanatlar güvenli pozisyona alınıyor. Bazı yeni tasarımlar kanatları tamamen söküp kuleye paralel pozisyona getirebiliyor. Buzlanma, soğuk iklimlerin en büyük sorunu. Kanatlar üzerindeki buz birikimi sadece aerodinamik performansı bozmakla kalmıyor, aynı zamanda güvenlik riski yaratıyor. Kopan buz parçaları yüzlerce metre uzağa fırlayabiliyor. Antibuzlanma ve debuzlanma sistemleri kritik öneme sahip. Elektrikli ısıtıcılar, sıcak hava üfleme sistemleri veya özel kimyasal kaplamalar kullanılıyor. İsveç ve Finlandiya'da geliştirilen yeni sistemler enerji tüketimini minimize ederken buzlanmayı önlüyor. Kum fırtınaları çöl bölgelerindeki türbinler için büyük tehdit. Kum tanecikleri kanat yüzeylerinde erozyon yaratıyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da kurulan türbinlerde özel erozyon dirençli kaplamalar kullanılıyor. Hava filtreleri sık sık temizleniyor veya değiştiriliyor. Kapalı nasel tasarımları kum girişini engelliyor. Deprem riski olan bölgelerde sismik tasarım kritik. Japonya ve Kaliforniya'daki türbinler büyük depremlere dayanacak şekilde tasarlanıyor. Esnek kule tasarımları, sismik izolatörler, güçlendirilmiş temeller kullanılıyor. Deprem sensörleri sarsıntı algıladığında türbini otomatik olarak durduruyor. Fukushima felaketi sonrası Japonya'da kurulan türbinler hem depreme hem tsunami'ye dayanıklı olarak tasarlandı. Büyük rüzgar çiftlikleri manşetleri kaplasa da küçük ölçekli türbinler sessiz bir devrim yaratıyor. 1 ile 100 kilowatt arasındaki bu türbinler evler, çiftlikler, küçük işletmeler için enerji üretiyor. Teknoloji gelişip maliyetler düştükçe daha fazla insan kendi elektriğini üretmeye başlıyor. Çatı üstü güneş panellerine benzer şekilde küçük türbinler enerji bağımsızlığı sağlıyor. Kentsel ortamlar rüzgar enerjisi için zorluklar barındırıyor. Binalar arasındaki türbülans verimliliği düşürüyor. Gürültü ve titreşim komşu şikayetlerine yol açabiliyor. Ancak yenilikçi tasarımlar bu sorunları aşmaya çalışıyor. Helis türbinler, Archimedes vidası türbinler, omnidirectional türbinler. Bu tasarımlar düşük hızlı ve türbülanslı rüzgarlarda bile çalışabiliyor. Bina entegreli rüzgar türbinleri mimarinin bir parçası haline geliyor. Gökdelenlerin tepesine veya köşelerine yerleştirilen türbinler bina tarafından hızlandırılan rüzgarı kullanıyor. Bahreyn Dünya Ticaret Merkezi, iki kulesi arasına yerleştirilen 3 dev türbinle ikonik bir örnek. Bu türbinler binanın enerji ihtiyacının %15'ini karşılıyor. Mikro türbinler uzak bölgeler için hayat kurtarıcı olabiliyor. Telekomünikasyon kuleleri, hava istasyonları, deniz fenerleri mikro türbinlerle enerji ihtiyacını karşılıyor. Dizel jeneratörlere göre daha sessiz, daha temiz ve uzun vadede daha ekonomik. Himalayalardaki uzak köyler, Pasifik'teki küçük adalar, Afrika'nın ücra köşeleri mikro türbinlerle elektriğe kavuşuyor. Do-it-yourself türbin projeleri,
Maker hareketinin bir parçası oldu. İnternet üzerinden paylaşılan açık kaynak tasarımlar, meraklıların kendi türbinlerini yapmalarını sağlıyor. Hurda malzemelerden, eski araba alternatörlerinden, PVC borulardan türbinler yapılıyor. Bu projeler, ticari türbinlerin verimliliğine ulaşamasa da eğitim ve farkındalık açısından değerli. Elektrikli araçların yükselişi, rüzgar enerjisi için yeni fırsatlar yaratıyor. Temiz elektrikle şarj edilen elektrikli araçlar, ulaşımın karbonsuzlaşmasını sağlıyor. Akıllı şarj sistemleri, rüzgar üretiminin yüksek olduğu zamanlarda araçları şarj ediyor. Bu, şebeke dengelemesine yardımcı oluyor ve rüzgar enerjisinin değerini artırıyor. Vehicle to Grid teknolojisi, elektrikli araç bataryalarını mobil enerji depolama sistemlerine dönüştürüyor. Araçlar park halindeyken fazla enerjilerini şebekeye geri verebiliyor. Milyonlarca elektrikli araç, dev bir dağıtılmış batarya sistemi oluşturuyor. Rüzgar çiftlikleri ve elektrikli araç filoları arasında doğrudan anlaşmalar yapılıyor. Lojistik şirketleri, elektrikli kamyon filolarını rüzgar enerjisiyle şarj etmeyi taahhüt ediyor. Otonom şarj sistemleri geliştiriliyor. Rüzgar hızı ve elektrik fiyatlarına göre araçlar otomatik olarak şarj zamanlarını ayarlıyor. Blockchain teknolojisi enerji ticaretini şeffaf ve otomatik hale getiriyor. Araç sahipleri bataryalarını şebeke hizmetleri için kiralayarak gelir elde edebiliyor. Elektrikli havacılık, rüzgar enerjisi için yeni bir pazar yaratıyor. Küçük elektrikli uçaklar, hava taksileri, kargo dronları gelişiyor. Havaalanlarında rüzgar türbinleri kurularak bu araçlar için yeşil enerji sağlanıyor. Norveç, 2040 yılına kadar tüm kısa mesafe uçuşlarını elektrikli yapmayı hedefliyor. Bu hedef, muazzam miktarda temiz elektrik ihtiyacı yaratıyor. Denizcilik sektörü de elektrifikasyona yöneliyor. Elektrikli feribotlar, kargo gemileri, yatlar üretiliyor. Limanlar, rüzgar enerjisiyle beslenen şarj altyapıları kuruyor. Rüzgar destekli kargo gemileri, modern yelkenler veya rotor sistemleri kullanarak yakıt tüketimini azaltıyor. Bu hibrit sistemler denizcilik emisyonlarını %30 oranında azaltabiliyor. Modern rüzgar türbinleri sofistike bilgisayar sistemleriyle kontrol ediliyor. Bu dijitalleşme verimliliği artırırken yeni güvenlik riskleri de yaratıyor. Siber saldırılar türbinleri devre dışı bırakabilir, üretim verilerini çalabilir veya fiziksel hasara neden olabilir. Kritik altyapı olarak sınıflandırılan rüzgar çiftlikleri, siber suçluların ve devlet destekli aktörlerin hedefinde. 2019 yılında yaşanan bir olay bu tehdidi somutlaştırdı. Bir rüzgar türbini üreticisinin sistemlerine yapılan siber saldırı binlerce türbinin uzaktan kontrolünü etkiledi. Neyse ki saldırı erken tespit edildi ve büyük bir felakete dönüşmedi. Ancak bu olay sektörde güvenlik bilincini artırdı. Endüstriyel kontrol sistemlerinin güvenliği özel uzmanlık gerektiriyor. SCADA sistemleri, PLC'ler, uzaktan terminal üniteleri, hepsi potansiyel giriş noktaları. Güvenlik duvarları, şifreleme, çok faktörlü kimlik doğrulama gibi önlemler alınıyor. Air gapping, yani kritik sistemlerin internetten fiziksel olarak izole edilmesi bazı tesislerde uygulanıyor. Tedarik zinciri güvenliği başka bir endişe kaynağı. Türbin bileşenleri, yazılımları, sensörleri dünya çapında üretiliyor. Her bir bileşen potansiyel bir güvenlik açığı barındırabiliyor. Donanım seviyesinde yerleştirilen kötü amaçlı kodlar tespit edilmesi çok zor olabiliyor. Güvenilir tedarikçi sertifikasyonları ve düzenli güvenlik denetimleri kritik öneme sahip. Yapay zeka hem tehdit hem fırsat sunuyor. Siber saldırıları tespit etmek için makine öğrenmesi algoritmaları kullanılıyor. Anormal ağ trafiği, beklenmedik komutlar, sıra dışı erişim kalıpları otomatik olarak tespit ediliyor. Öte yandan saldırganlar da yapay zeka kullanarak daha sofistike saldırılar düzenliyor. Bu kedi-fare oyunu sürekli evrim geçiriyor.
Rüzgar enerjisi hakkındaki kamuoyu algısı sosyal medya çağında hızla şekilleniyor ve değişiyor. Viral olan bir türbin yangını videosu milyonlarca insanın güvenlik algısını etkileyebiliyor. Öte yandan türbinlerin önünde çekilen etkileyici fotoğraflar teknolojinin popülerleşmesine katkıda bulunuyor. Sosyal medya hem bilgi hem dezenformasyon için güçlü bir araç haline geldi. Yanlış bilgiler hızla yayılıyor. Türbinlerin kuşları toplu halde öldürdüğü, kansere neden olduğu, hava durumunu değiştirdiği gibi asılsız iddialar dolaşıyor. Bilimsel gerçekler, sansasyonel başlıklar karşısında geri planda kalabiliyor. Rüzgar enerjisi endüstrisi, bu yanlış bilgilerle mücadele için iletişim stratejileri geliştiriyor. Şeffaf veri paylaşımı, bilimsel çalışmaların anlaşılır dille sunulması, yerel toplulukla doğrudan iletişim. Influencerlar ve içerik üreticileri rüzgar enerjisi algısını şekillendiriyor. Teknoloji YouTuber'ları türbin tesislerini ziyaret ediyor, drone pilotları etkileyici görüntüler çekiyor, Instagram'da türbin selfie'leri trend oluyor. Bu organik içerikler geleneksel pazarlama kampanyalarından daha etkili olabiliyor. Yerel Facebook grupları ve WhatsApp zincirleri rüzgar projelerinin kaderini belirleyebiliyor. Bir topluluktaki muhalefet hızla örgütlenebiliyor. Öte yandan destekçiler de sosyal medyada seslerini duyurabiliyor. Online tartışmalar gerçek dünya kararlarını etkiliyor. Belediye meclisleri sosyal medyadaki tepkileri dikkate alıyor. Gamification ve sanal gerçeklik kamuoyunu eğitmek için kullanılıyor. Rüzgar çiftliği simülasyon oyunları, insanların enerji üretiminin kompleksliğini anlamalarını sağlıyor. Sanal gerçeklik turları, türbinlerin içini deneyimleme fırsatı sunuyor. Artırılmış gerçeklik uygulamaları, potansiyel türbin konumlarını görselleştiriyor. Bu teknolojiler, soyut kavramları somut deneyimlere dönüştürüyor. Gecenin bu saatinde belki de uzaklardan gelen rüzgar türbinlerinin uğultusunu duyuyorsunuzdur. Bu ses, insanlığın enerji dönüşümünün sesi. Fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynaklara, merkeziyetçi sistemlerden dağıtık üretime, kirli havadan temiz gökyüzüne geçişin sesi. Rüzgar türbinleri sadece elektrik üretmiyor, umut üretiyor, gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya vaat ediyor. Bu yolculuk kolay değil ve olmayacak. Teknik zorluklar, ekonomik engeller, politik dirençler var. Ancak insanlık daha önce de büyük dönüşümler yaşadı. Tarım devriminden sanayi devrimine, buhar gücünden elektriğe, her büyük değişim zorluklarla dolu oldu. Şimdi yenilenebilir enerji devrimi yaşıyoruz ve rüzgar türbinleri bu devrimin öncüleri. Teknoloji hızla gelişmeye devam ediyor. 10 yıl önce hayal bile edemediğimiz şeyler bugün gerçek. 15 megawattlık türbinler, yüzen rüzgar çiftlikleri, yapay zeka destekli optimizasyon, önümüzdeki 10 yılda neler göreceğimizi kim bilebilir? Belki uçan türbinler yaygınlaşacak, belki süper iletken jeneratörler standart hale gelecek, belki de henüz hayal bile edemediğimiz teknolojiler gelişecek. Ama teknoloji tek başına yeterli değil. Toplumsal bilinç, politik irade, ekonomik teşvikler hepsi bir araya gelmeli. Her birey bu dönüşümün bir parçası olabilir. Enerji tüketimimizi azaltarak, yenilenebilir enerjiyi destekleyerek, bilgiyi yayarak katkıda bulunabiliriz. Küçük adımlar büyük değişimlere yol açar. Ve belki de en güzeli, rüzgarın bize hatırlattığı yalın bir gerçektir. Enerji sadece kablolarla taşınan bir güç değil, yaşamın kendisidir. Rüzgar, tıpkı su gibi, güneş gibi doğanın bize sunduğu ortak bir armağandır. Onu hoyratça değil, bilgelikle kullanmak, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miraslardan biridir. Bir gün çocuklarımız gökyüzüne baktığında, dönen kanatları gördüklerinde yalnızca makineler görmeyecekler. Orada insanlığın doğayla kurduğu yeni bir dostluğun simgesini görecekler. Rüzgar türbinleri, modern çağın sessiz fenerleri gibi bize daha temiz, daha adil ve daha umut dolu bir geleceğin yolunu gösterecek. Şimdi siz de kulak verin.
Geceyi delen o hafif uğultu aslında bir davettir. Daha yeşil bir dünyaya, daha berrak bir gökyüzüne, daha özgür bir geleceğe yapılan davet. Rüzgar esiyor, kanatlar dönüyor, hikaye devam ediyor ve bu hikayenin kahramanı sadece türbinler değil, bizleriz, yani insanlık.